Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika kupta bir tatlı tarifi vermek istiyorum. İnanın çok lezzetli ve çok pratik bir yapılışı var. İlk önce muhallebimizi yapmakla başlayacağız. Bunun için gerekli malzemeler: bir tencereye 4 su bardağı süt alıyoruz. Ve 6 yemek kaşığı toz şeker. Her zamanki gibi detaylı malzeme listesini açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. 4 su bardağı sütün üzerine 6 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum ama şeker miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz damak zevkinize göre. Ve 4 yemek kaşığı un ekliyorum, böyle dolu dolu. Bu tarifimizde nişasta yok arkadaşlar. Un yeterli oluyor koyulaştırmak, kıvam vermek için. 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. Ben gerçek vanilya tozu kullandım ama siz bir paket şekerli vanilya da kullanabilirsiniz. Ocağa koymadan önce karıştırıyorum tel çırpıcıyla ki unlar topaklanmasın. Homojen bir kıvam alınca ocağa alabilirim. Bu işlemi ocağa koymadan yapmamızın sebebi kolaylaştırılmış oluyor. Yani topaklanma riski azalmış oluyor. Ocakta da artık karıştırarak kaynayıncaya kadar pişiriyorum. Karıştırmayı bırakmayın arkadaşlar. Hem topaklanma riski var hem dibi tutar. O yüzden karıştırarak koyulaşıp kaynayana kadar pişiriyoruz. Bu arada sesim için yine kusura bakmayın. Hala hastayım biraz. Ama sizlere tarif, video yetiştirmek adına bu halimle bile montaj başına geçtim. Evet, muhallebimiz artık pişti. Gördüğünüz gibi baloncuklar çıkmaya başladı. Bu olmuş demektir artık. Şimdi bir kenara alıyoruz muhallebimizi. Hazır yani. İlk sıcaklığının gitmesini bekleyeceğiz. Böyle 2-3 dakika kadar yani. Kıvamı bu şekilde şimdilik. Muhallebimizin ilk sıcaklığı gidinceye kadar biz de kahveli sosumuzu hazırlayalım. Bunun için dilerseniz şeker kullanabilirsiniz veya şekersiz de yapabilirsiniz. 1 dolu tatlı kaşığı granül kahve, yani Nescafe bir tabağa koydum. Biraz da şeker ekledim. Kaynar su ilave ediyorum biraz. Göz kararı yani. Bu miktarı önemli değil. Maksat şeker ve kahve içerisinde erisin. Böyle güzelce karıştırıyorum ilk başta. Güzelce şeker erimesi gerekiyor içerisinde, kahve de dahil. Ve daha sonra ben daha hafif olması açısından süt ilave ettim. Çünkü çocuklar yiyecekti bu tatlıyı. Ağır kahve aromalı olmasını istemedim açıkçası. O yüzden süt ilave ettim ama damak tadınıza göre isterseniz hiç eklemeyebilirsiniz süt yani. Güzelce karıştırıyorum. Sütü soğuk ilave ettim bu arada arkadaşlar. Yani kahveli sosumuz ılık hale gelmiş oldu. Bu arada 2-3 dakika arada muhallebimizin ilk sıcaklığı gitmiş oldu. Ama hala sıcak. Onun içine 250 gram mascarpone peyniri ekliyorum. Dediğim gibi muhallebimiz hala sıcak arkadaşlar. Sadece ilk sıcaklığı gitti. Bunu sıcakken yapmamızın önemli püf noktası içerisinde mascarpone peynirimizin erimesi. Eğer soğuduktan sonra eklerseniz içerisinde erimekte zorlanır. Yani pürüzsüz bir kıvam elde etmek için zorlanırsınız açıkçası. Dilerseniz bu aşamada mikser kullanabilirsiniz. Ben normal el çırpıcısıyla yapmayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde eridi. Homojen bir kıvam oldu. İpeksi bir krema elde ettik. İnanın lezzeti harika oluyor bu kremanın. Umarım kıvamını anlayabiliyorsunuzdur. Kaşıkla da göstermek istedim. Gerçekten harika. Tam kıvamında, ne çok koyu ne çok sıvı. Tam ideal kıvamında bir krema elde ettik. Ben daha kolay boşaltmak için böyle bir aparata boşalttım.
Ve ben bugün kedi dili yerine arkadaşlar normal bisküvi kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz kedi dili veya kek kırıntıları da kullanabilirsiniz. Bu şekilde batırıp alt tabanına birer tane bırakıyorum. Eğer kek ile yapacaksanız keki ufalayın elinizle veya böyle parça halinde koyun. Kaşıkla üzerine kahve gezdirin. Öyle de çok güzel olur. Ve biraz muhallebi paylaştırıyorum. Öyle kat kat yapacağım yani. Son kata gelinceye kadar biraz muhallebi. Üzerine kahveye batırılmış bisküvi. O şekilde yapıyorum devamını. Bu arada sizler nasılsınız? Kış sezonuna nasıl giriş yaptınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bizler maalesef grip salgınıyla açılışı yapmış bulunuyoruz. İnanın çok kötü bir durum ama yapacak bir şey yok. Geldi mi geliyor. Bu arada Azerbaycan'a özellikle kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Azerbaycan'dan çok takipçim yorum yazıyorlar. Buradan onlara selam olsun. Tabi dünyanın neresinden takip ediyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler bu vesileyle. Evet, son kalan muhallebimi de üzerine paylaştırdım gördüğünüz gibi. Tatlılarım bitti. Şimdi üzerine son olarak süsleme aşamasına geçiyoruz. Ben çikolata parçaları ekliyorum. Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen damak zevkinize kalmış bir şey. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmak tamamıyla ücretsizdir. Abone olunca da zil işaretine tıklarsanız ben ne zaman videoyu yüklersem sizlere bildiri gelecektir. Bu vesileyle ben ne zaman video yüklediğimi görebilirsiniz anında. Kaçırmamış olursunuz yani. Tatlılarımızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Artık buzdolabına en az 1 saatliğine kaldırıyoruz ve servis etmeye hazır hale geliyorlar. İnanın harika bir lezzet, çok hafif bir tatlıdır ve yapımı çok pratik gördüğünüz gibi. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.